Sevgili dostlarım, öncelikle hepinize merhaba. Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte dolar ve altın için büyük kavga başlıyor. Başlığı altında bir yayın paylaşacağız. Bu yayın içerisinde doları, altını, gümüşü, euroyu, sterlini ve bitcoin'i sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Şimdi dolar ve altın için neden büyük kavga başlıyor şeklinde başlık attık. Bunu da sizlerle video içinde konuşacağız. Özellikle Merkez Bankası'nın yapmış olduğu 18.71 barajı artı 18.62'de bulunan iki önemli baraj seviyesi mevcut. Bu iki baraj seviyesine dolar kuru takılmış durumda. Şimdi büyük kavganın burada olmasının en büyük sebeplerinden birisi arkadaşlar, Merkez Bankası'nın biliyorsunuz doları burada stabil bir şekilde tutma isteğinden kaynaklanıyor. Doların daha aşağılara doğru gitme ihtimali var mı? Evet, bu daha doğrusu doların daha da aşağılara gitme ihtimali mevcut. Tabii bunun için dolar kurunda olması gereken rakam ilk etapta 18 lira 40 kuruş altında dolar kurunda bizlerin kapanış görmesi gerekli. Bu doları 18 lira 40 kuruş seviyesi altına Merkez Bankası çekmeyi başarabilir ise burada dolarda bir miktar daha aşağı yönlü hareketler görme ihtimalimiz o zaman yoğunlaşabilir. 18.71 seviyesi üzerine izin vermemesinin sebebi arkadaşlar, burada 18.71 üzerinde dolar kurunun fiyatlanmaya başlaması demek, dolar kurunun kademeli bir şekilde ya da bir ani şok artışıyla birlikte 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru hızlı bir şekilde atak yapmasının önüne geçmek istemesinden kaynaklı. Öbür taraftan baktığımız zaman cari açık ve şirketlerin dolara olan ihtiyacından dolayı artık 2022 yılı sonlarına yaklaştığımız şu günler içerisinde arkadaşlar, şirketlerin de biliyorsunuz dolara ihtiyaçları olacak. Çünkü onlar da yıllık anlaşmalarında dolar bazlı artık hesap kapatıp hesaplarını görme yönüne gidecekler. O yüzden Merkez Bankası'nın doları her aşağı yönlü çekişi yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla şirketler tarafından alımla karşılanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şirketlerin, daha doğrusu 2022 yıl sonu için baktığımız zaman kısa vadeli borç ödeme tutarlarının 184 milyar dolar civarında olması, cari açık, bu cari açık tarafına da bir önceki videomuzda değinmiştik. Bu cari açık tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar, ülkemizin dolara olan ihtiyacı hala da devam etmekte. Tabii üretimle dolar açığı, yüksek KDV'li ürünler üreterekten dolar açığı kapanabilir mi? Evet, kapanabilir ama biz büyük bir genel anlamda baktığımız zaman enerji maliyetlerimiz oldukça yüksek. Çünkü enerjide dışa bağımlı olduğumuz için petrol, doğalgaz, elektrik gibi ürünlerin fiyatlarındaki artış, sürekli zamlanma durumları, bunlar maliyetleri arttırdığı için enflasyon tarafına da olumsuz yönde katkı sağlıyor. Öbür taraftan arkadaşlar, dışa bağımlı bir politika izlediğimiz için faizlerde de artış yönüne gidemiyoruz. Çünkü faizlerde artış yönüne gittiğimiz zaman piyasalarda bir durgunluk süreci yaşanma ihtimali maalesef ki anladığım kadarıyla politikacıları korkutuyor. O yüzden 18 lira 40 kuruş seviyesi dolar kurunda hala da önemli bir seviye. Sizlerle birlikte dolar Elliott analizi yapmıştık. Burada da gene Elliott analizimize göre 18 lira 40 kuruş dolar için olmazsa olmaz, büyük savaşların yaşanabileceği bir destek bölgesi olarak görülüyor. Şimdi sizler diyeceksiniz ki 18 lira 40 kuruş altına sarkmalar dolar için bir satım fırsatı mıdır diye sorabilirsiniz. Evet, bu seviyenin altına dolar kurunda sarkma olur ise arkadaşlar ve buralarda belli başlı bir kapanışlar biz dolar TL kurunda görür isek, o zaman dolar TL kurunda aşağı yönlü hareket bir miktarda 18 lira 17 lira 80 kuruş civarına doğru gerileyebilir.
bilir. Fakat dediğim gibi hem enflasyon bazlı olarak dolar kuruna baktığımız zaman 2022 yılı itibariyle dolar kurunun hala da TL karşısında zayıf olduğu görülmekte. Yani TL her ne kadar da dolar yukarıda gözükse de arkadaşlar TL bazının enflasyon bazında baktığımız zaman doların olması gereken miktarın 23 TL'ler civarında olması gerekiyor. Bu miktarın altında kaldıkça işte ithalat tarafında patlamalar bu yüzden gerçekleşiyor. Yani ithalatta verdiğimiz fazlalık doların TL karşısında zayıf olmasından kaynaklı. Nasıl dolar TL karşısında zayıf diye soracaksınız şimdi. Eminim birçoğunuz bunu da yazacaksınız. Zayıf olmasının nedeni enflasyon bazlı TL'nin şu an hala da güçlü olmasından kaynaklı. Yani doların 23 liraları civarında olması gerekli ki enflasyonla birlikte arkadaşlar nominal değerine dolar kuru şu an itibariyle gelebilsin. O yüzden TL bazlı doların hala da ucuz olduğu görülüyor. Bu arada Nevin hoş geldin. Gülnaz hoş geldin Gülnaz. Recep kanalımıza geldi. Berkay geldi. Adnan da şu an yayınımıza katıldı. Altın ne zaman çıkar demiş Adnan. Evet, altına da değineceğiz Adnan. Özellikle altın tarafında konuyu dağıtmayalım. Önce dolarla başlayalım. Altında devam ederiz arkadaşlar yavaş yavaş. Serkan, Nevin, evet hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sevgili dostlarım. Evet dediğimiz gibi dolarda 18 lira 40 kuruş seviyesi gerçekten önemli bir seviye. Ve bu seviyeler üzerinde arkadaşlar dolarda büyük savaşlar yaşanacaktır diye düşünmekteyim. Merkez Bankası doları çok fazla aşağıya çekmek istemiyor. Anladığım kadarıyla şu an itibariyle çekme gücü var mı? Evet çekme gücü var. Fakat bunu Merkez Bankası'nın istediğini düşünmüyorum. Bunu istememesindeki sebep de cari açıktan kaynaklı olarak gözüküyor. İhracatçının daha fazla zarar görmesini istemediği için ihracat ve ithalat dengesini de belli bir düzen içinde tutabilmek için 18.40-18.71 bantları arasında arkadaşlar doları stabil olarak tutma çabaları devam ediyor. Diğer yandan baktığımız zaman ülkeye bir sıcak para girişi net hata noksan tarafında gözükmekte. Tabi bu net hata noksan tarafından ülkeye gelen bir sıcak para, bu sıcak paranın etkileri şu an için olumlu olarak gözükse de sıcak paralar her zaman geçmiş yıllardaki krizlere baktığımız zaman özellikle Ecevit döneminde yaşanan krize baktığınız zaman ülkeden çıkan bir sıcak paranın yani 20 milyar 30 milyar dolar civarındaki bir sıcak paranın ülkeye verdiği zararı hep beraber sizlerle birlikte Ecevit krizi döneminde yaşamıştık. O yüzden üretim kaynaklı ülkeye girmeyecek hiçbir paranın, girecek hiçbir paranın bize bir faydası olmayacaktır. Sadece kısa vadeli bir rahatlamanın dışında herhangi bir şey getirmeyecektir sevgili dostlarım. O yüzden bu tarafa da biraz değinelim. Yukarıda izlediğimiz bant, bu savaşların yaşandığı bant aralığı da dolar kurunda 18.71-18.40 bantları arasında. Verdiğimiz seviyeler ve 18.71 direnci gene kanalımız aracılığıyla verilmiş ve bulunmuş olan bir direnç olup sizler de haftalardır bu direnci benle birlikte takip ediyorsunuz. Herhalde benden başka daha önceden daha doların 18 lira seviyelerindeyken bu 18.71 direncini veren çıkmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü benim seyrettiğim videolar içerisinde bu direnci verebilen kanal ben görmemiştim. O yüzden verdiğimiz destek ve direnç bölgeleri Forex ve Viyop'ta işlem yapan arkadaşlarımız için de çok faydalı olacaktır diye de düşünüyorum sevgili dostlarım ve sağlam destek direnç noktaları da çıkartıyor olmamız bizler açısından ve sizler açısından da oldukça iyi gözüküyor diyebiliriz. Evet dolar için söylenecek durum aşağıdaki 18.40 dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken bir alan. Çünkü bunun altında sarkmalarda dolar kuru 18.23 ve 18.10 şeklinde aşağı yönlü hareketlere devam eder sevgili dostlarım. Şimdi bu dolar kurunu daha fazla aşağıya çekmek isteyebilirler mi veya düşürmek isterler mi? Benim düşüncem seçim ekonomisi uygulanacağı bu dönemler içerisinde
doları bir miktar aşağıya doğru çekmek isteyebilirler arkadaşlar. Çünkü seçmene hoş görünebilmek için, ama şartlar bunu destekler mi? Şu an itibariyle baktığımız zaman şartlar bunu pek de desteklemiyor gibi gözükmekte. O yüzden dolar kurunda yukarı yönlü atakların çalışma ihtimali de yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla oldukça fazla gibi duruyor. Sizler de kendi atraksiyonlarınızı ve stratejilerinizi bu yöntemler üzerine kurgularsanız aşağı düşüşlerde de zarar etmemiş olursunuz diye düşünmekteyim arkadaşlar. Bu dolar kurunun 18.71 fiyatlaması, üzerinde fiyatlamaya başlaması kısa vadede dolar kurunda bir 19 lira 50 kuruş civarına doğru da yukarı yönlü atakları getirebilir. O yüzden dolarda şu an itibariyle biz bir aşağı yönlü kırılım teknik olarak yaşayabilir miyiz? Bunu düşünebilir miyiz? Hayır, 18.40 altında henüz kapanışlar görmedik. Bu kapanışları görmediğimiz sürece de dolar kurunda aşağı yönlü bir hareket beklentimiz teknik olarak yok sevgili dostlarım. Yukarı yönlü atakların sertleşebileceği ile ilgili bir düşüncemiz var mı? Bunun için de 18.71 üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Fakat gördüğünüz gibi yukarı yönlü iğneleme hareketleri ne zaman olsa orada mutlaka bir güç devreye giriyor ve dolar kurunda satışlarla o seviyeden karşılaştığını görüyoruz. Yani Merkez Bankası içinde bizim çıkarttığımız seviye olan 18.71 gerçekten önemli bir seviye olarak şu an itibariyle gözükmekte sevgili dostlarım. Yani oranın üstünde hareketlerin sertleşeceğini Merkez Bankası da biliyor. Zaten bilmemesi imkansız. Onların da teknik bu işlerle uğraşan bir sürü elemanları var. Bizden daha profesyonel elemanları var. Bunları görmemeleri imkansız. Tabii onlar bu dengeyi kurabilmek için cari açığı gözetmek zorundalar. Ülkenin kısa vadeli dış borçlarını gözetmek zorundalar. Bunlara uygun kendilerince bir kur seviyesi belirlemeye çalışıyorlar. Yıl sonu itibariyle zaten Merkez Bankası biliyorsunuz onların da açıkladığı 19 lira 50 kuruş seviyelerinde bir dolar kuru beklentileri mevcut. Tabii benim beklentim yıl sonu da 23 ile 25 arası bir dolar kuru olacağı yönünde. Yatırım tavsiyesi kesinlikle olmamak koşuluyla sevgili dostlarım. Evet, dolar tarafına değindik. Şimdi altın tarafına biraz değinelim. Seyhan selam demiş. Teşekkürler Seyhan. Recep çalışma yaptığınız bir kağıt var mı demiş. Borsadan herhalde. Yok, borsayla ilgili çalışmalarım özellikle kağıt bazlı var. Fakat ben açıklama o daha çok manipülasyon işlemlerine girdiği için borsa işine pek fazla girmiyorum. Genellikle BIST 100 yönünden tahminlerde bulunmaya çalışıyorum. BIST 100 ile de ilgili birazdan değiniriz. Şimdi altın tarafına bir bakalım. Evet, altın. Altın 1680 dolar seviyesi altında gerçekten önemli bir seviyede arkadaşlar. Özellikle de ons altın tarafında dikkatle takip ettiğimiz bir 1680 dolar seviyemiz vardı ve buranın kırılmasıyla birlikte 1614 dolarlar seviyesinde altının bir dip seviye oluşturmasını hep birlikte takip ediyorduk ve çalışmamız vardı. Altının oradan dönebileceği ile ilgili bir çalışmada yapmıştık ve bu çalışmamız neticesinde noktasal olarak yukarı yönlü altının ons tarafında yukarı yönlü hareket sizlerle birlikte izliyoruz. Şimdi altında 1614 seviyesinde ilk dibi gerçekleştirmiş durumdayız. Onun üstünde gene 1625'lerde ikili bir dip ve yan tarafında arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü bir dip çalışmasını altının onsunda gördük. Buradaki ikili dipler genelde teknik formasyonlara baktığınız zaman ikili ve üçlü dip oluşumları sağlam bir geri dönüş formasyonlarıdır. Yani artık düşüş sürecinin sona erdiği ve yükseliş sürecinin başladığını belirten sinyallerden önemli sinyallerden biridir arkadaşlar. O yüzden böyle ikili ve üçlü dip oluşumlarına sizler de grafik üzerinde dikkat ederseniz bunları yakaladığınız zaman bunların bir dönüş sinyali olduğunu anlayabilirsiniz. Gene bu sinyalleri yukarıda yakaladığınız zaman da bunlar tepe şeklinde oluştuğu için
Bunlar da bir geri dönüş yani düşüş sinyalleri şeklinde okunabilir. Bu hafta itibariyle altının ons tarafına baktığımız zaman artık bizler için 1660 üzerinde her kalış altının, bakın şu 1660 dolar bizim için önemli bir destek. Altının onsunun 1660 dolar seviyesi üzerinde her tutunması yukarı yönlü hareketin daha da hızlanması anlamı taşıyacaktır ve yukarıda ilk direnç olarak takip edilecek bölge 1703 dolar seviyesinde bulunan bölge. Altının onsunda 1703 dolar seviyesi artık sizler için 1660-1703 dolar bölgesi oldu ve onun üzerinde de 1730 dolar tepesi mevcut. Bu 1660 üzerinde kalındıkça 1730 doların tekrardan görülme ihtimali teknik olarak oldukça artık yüksek bir hal almış durumda altının onsunda. Altının onsunda grafik olarak baktığınız zaman buradaki hareketlerin artık geri çekilimlerde bir alım fırsatı olarak karşımıza çıktığını göreceksiniz. Bu ikili ve üçlü dip formasyonlarında bu seviyeler artık bir alımla karşılaşmış durumda ve sürekli yukarı yönlü bu hareketin devamının geleceğini de düşünmekteyiz. Zaten enflasyon bazlı altına baktığımız zaman yıl içinde altının ons tarafında ucuz kaldığı görülüyor. Altının ons tarafında enflasyon bazlı baktığımız zaman 1970 dolar seviyesinde şu an altının olması gereken rakam civarında olması gerekli diye düşünüyoruz. Enflasyon bazlı baktığımız zaman sevgili dostlarım. Çünkü dünya genelinde %10 ortalama enflasyon bazında altının onsuna baktığımız zaman orada da 1970 dolarlar civarında şu an altının onsunun nominal değeri olması gereken yer. Beklentim gene Elliott sayımımıza göre altının onsunda 2200 dolarlar seviyesine doğru hareketin devam etmesi yönünde olacak sevgili dostlarım. Evet, gram altın tarafına hemen bakalım. Altında başlamışken hemen gram altına da bir bakalım. Gram altında son durum ne şekilde? Evet, TL bazlı altın tarafına baktığımız zaman burada bizler için destek seviyesi 994 seviyesi arkadaşlar. Bakın 994 desteğine dikkat edeceksiniz. Çünkü 994 önemli bir destek. Yükseliş hareketinin devamı niteliğindeki bir destek olduğu için 994 desteği bizler için önemli bir destek diyoruz. Buradaki bant aralığı da çalışması durumunda ilk etapta 1019 TL civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketlerin daha da güçlenmesi anlamı taşıyacaktır. O yüzden de 994 önemli bir destek olarak şu an çalışıyor. Buranın nihai kısa yönlü hedefi de 1035 dolar şeklinde gözüküyor. Tabii 994'e riayet edeceğiz. Bu 994 çalıştığı sürece yukarı yönlü hala da altının gitme potansiyeli, yani gram bazlı altının yukarı yönlü gitme potansiyeli de oldukça yüksek. Gram altında da gene enflasyon bazlı baktığımız zaman olması gereken nominal değerin 1300 TL'ler civarında olması gerektiği de unutulmamalı sevgili dostlarım. 994 altındaki iki tane 974 ve en sağlam destek bölgesi de 968 TL'den geçen sağlam destekler şeklinde takip edilebilir. Burada da orta bazlı yatırımcılar için 968 TL civarı önemli bir bölge ve burası kırılmadıkça orta bazlı yatırımcılar hala da yukarı yönlü altının onsunda 1135-1170 TL'ler civarına doğru hareketlerin görülme olasılığı da yüksek olarak takip edilecek. Gümüş ons. Evet, gümüş tarafına baktığınız zaman mum hareketlerinin ne kadar sert olduğunu ve kuvvetli alımların geldiğini gümüş tarafında takip ediyoruz zaten. Gümüşün ons tarafında hareketler sert olur. Bunu daha önce de sizlere belirtmiştim. Alım ve satım yaparken özellikle gümüş yatırımcılarının çok dikkatli olması gerektiği. Çünkü bu gümüşün özellikle değerli metallerin haşeri çocuğu olduğunu devamlı söylüyoruz. Çok sert hareketlerle, alımlarla karşılaşan bu gümüşte aşağılarda satış yapıp daha aşağılardan alma fırsatı yakalarım şeklinde düşünüyorsanız bu sizin en büyük yanılgınız olur sevgili dostlarım. O yüzden gümüşün ons tarafında dikkatli olmakta fayda var.
buradaki hareketler daha da sertleşecek gibi gözükmekte. Özellikle gümüş takip eden sevgili dostlarımız için. Gümüşte 20 bakın 20 dolar 50 sent. Şuradaki 20 dolar 50 sent artık kuvvetli bir destek konumuna gelmiş durumda. Buradaki yukarıdaki gümüşün test edeceğini düşündüğüm seviyesi de 21 dolar 26 sent seviyesinden geçen direnç bölgesi olacak sevgili dostlarım. 21-26 önemli bir direnç bölgesi gümüşün onsunu takip edenler için. Çünkü bu kanalın içerisine girmesi demek gümüşün 27 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketine devam etmesi niteliğini taşır. Orada da hareketler çünkü 21 doların üzerinde daha da hızlı bir şekilde ilk etapta 24 dolar ve daha sonra da 27 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. Oraya orta bazlı gümüşü ons bazlı incelediğimizde eğer ki aylık kapanışlarda da 25 doların üzerinde kalmayı başarabilir ise orada daha uzun vadeli gümüşte 43-44 dolarlar seviyesine doğru bant aralığına da gümüş girebilir arkadaşlar. O yüzden gümüş tarafına dikkat etmekte fayda var. Özellikle ABD Merkez Bankası Fed Rusya'nın elinde tuttuğu altınları daha ucuz miktarlardan piyasaya daha yüksek fiyatlardan piyasada satmasına izin vermek istemediğinden dolayı altın tarafını baskıladığı çok açık. Ayrıca dünya genelinde merkez bankalarına baktığımız zaman Dünya Altın Konseyi'nin açıklamış olduğu merkez bankalarının yüksek oranlarda altın depoladığı da arkadaşlar gözden kaçmamalı. Bunları niçin yapıyor merkez bankaları? İngiltere Merkez Bankası'nın yapmış olduğu resesyon açıklamaları, ayrıca Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen resesyon açıklamaları, ABD Fed tarafından gelen resesyon açıklamaları, yani ne kadar sert faiz artışlarına devam ederseniz arkadaşlar, ülkeniz içerisinde bulunan şirketlerin karlılık oranlarının düşmesi o kadar fazlalaşacaktır. Çünkü bu parayı yatırımda kullanan kişiler faizin yüksek olmasından kaynaklı olarak parayı yatırımdan çekip bu işin kuralı budur arkadaşlar. Parayı yatırımdan çekip faiz tarafına atarlar. Böylece merkez bankaları da topladıkları paraları imha ederek piyasadaki para miktarını azaltma yönüne giderler. Böylece arz talep meselesinde arzı kestikleriyle birlikte fiyatların aşağı gelmesini sağlayaraktan enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışırlar. Fakat dünya genelinde çok fazla basılmış para miktarı var arkadaşlar. ABD tarihinde bile bu 27 trilyon dolarlara yaklaşan bir para basımı piyasada dolaşıyor. Bu paranın geri çekilmesi, Avrupa tarihinde yüksek miktarlarda para dolaşımı gene piyasada var. Bu paraların geri toplanması çok kolay olmayacaktır. O yüzden Fed'in açıklamaları da biliyorsunuz acı reçeteyi halkımız tadacak şeklinde oldu. Onlar bunda kararlı. Fakat önümüzde bir seçim süreci var. Gene ABD tarafında da. Onlar da muslukları tekrardan gevşeteceklerdir arkadaşlar. Çünkü esnaf artık bunalmış durumda. Oradaki esnaf da bunalmış, halk da bunalmış durumda. Daha fazla FED de buna kaygısız kalamayacaktır diye düşünmekteyim. Bununla birlikte gram gümüş tarafında gene sevgili dostlarım 12 lira 70 kuruş önemli bir seviye olacak. Bu 12 lira 70 kuruşa kadar ben hareketin devam edeceğini ve buradaki hareketin de güçlü dirençle ilk karşılaşacağı bölgenin 12 lira 70 kuruştan geçen direnç olacağını düşünüyorum. Çünkü 12 lira 70 kuruş seviyesini gram gümüş yukarı yönlü aşabilir ise orada da gene 16 liralara doğru yükseliş kanalını açacaktır bu hareket. O yüzden 12 lira 70 kuruş önemli bir seviye. Aşağıda 12 lira 26 desteği gümüş TL elinde tutanlar için önemli bir seviye. Sizler de bu seviyeleri takip edeceksiniz. Konjonktüre baktığımız zaman merkez bankalarının da altın ve gümüş depolamaya devam etmeleri, ayrıca gümüşün sanayinin birçok bölgesinde elektrikli araçlarda, özellikle şu an biliyorsunuz elektrikli araçlar çok fazla miktarda üretilmeye başlandı. Her ülkenin artık bir elektrikli aracı var ve bu araçların pillerinde de gümüş kullanımına gidildiği için arkadaşlar ilerleyen dönemlerde ülkelerin
gümüşe çok fazla ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Çağın yatırımının da gümüş tarafından geleceğini düşünen taraftayım. Orada da çünkü baskılama yoluyla vatandaşların, kişilerin elinden gümüş toplama yoluna gidildiğini düşünen taraftayım ben arkadaşlar. Sizler de mutlaka bir miktar portföylerde gümüş bulundurulması gerektiğini düşünen taraftayım. Tabii bu benim düşüncem. Hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi olarak bunun kullanılması sizlere de zarar verebilir. O yüzden son kararı her zaman kendiniz verin arkadaşlar. Evet, Cemal Altın, Özgür, Erdem, Nevin, Erdem şu an yayınımızdalar. Hepsine buradan çok çok selam gönderiyorum. Kanalımıza beğenilerini eksik etmeyen, kanalımızı devamlı paylaşarak, abone olaraktan bizi destekleyen tüm dostlarımın hepsine de çok çok selamlarımı buradan tekrardan iletiyorum. Hemen Euro tarafına geçelim. Euro Türk Lirası'na. Euro Türk Lirası'ndaki son durumu da bir değerlendirelim arkadaşlar. Ardından sterlin ve bitcoin yorumu da yapacağız. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Euro'da aynı ABD Fed Merkez Bankası'ndaki olayları takip ettiği görülüyor arkadaşlar. Burada yükselen trend içerisinde bir hareket sergileyen Euro'yu takip ediyoruz hep birlikte. 18 lira 50 kuruş. Bakın şurada bir 18 lira 50 kuruş bölgesi var. Bu 18 lira 50 kuruş Euro Türk Lirası'nı takip eden arkadaşlarımız için önemli bir bölge ve önemli bir destek. Bu destek neden önemli? Bu destek bir yükseliş kanalının başlangıç bölgesidir. O yüzden önemli. Burada da daha öncelerden söylediğimiz gibi Euro'nun doların altına indiği seviyeler Euro tarafında alım seviyeleri, Euro'nun doların üzerine çıktığı seviyelerde Euro'dan dolara geçme seviyeleri. Burada çok güzel bir parite imkanı sunuyor. Çünkü Fed faiz artışıyla birlikte dolar endeksinde güçlenme ve bu para birimleri içerisinde bulunan Euro'da bir geriye çekilme görüyoruz. Ondan sonraki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentisiyle birlikte Euro da tekrardan yukarı yönlü hareketler ediyor. Bu iki arada sterlin, Euro ve doları değerlendirebilenler güzel bir şekilde değerlendiriyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hangisi aşağıda kalırsa oradan bir parça öbür tarafa yatırım yapıp hangisi öbürünün üzerine geçerse oradan bir parça satım yapıp altta olanı almakta fayda var diye düşünüyorum. Burada da 18.50 yukarıda 18.71 direnci yine Euro'da takip edilecek alan. Hareketler şimdilik 18.50-18.71 bantları arasında devam ediyor. Burada da hareketlerin hızlanması durumunda 18 lira 85 kuruşa kadar Euro'da da yukarı yönlü hareketler izlenebilir. Euro Türk Lirası'nı takip eden sevgili dostlarımız bu bölgeleri de mutlaka takip etsinler. 18.49 altında aşağı yönlü hareketlerde, sarkmalarda da arkadaşlar 18.27'ye kadar iğnelenmeler oluyor. Fakat bu 18.27 iğnelenmeleri sadece bir alımla karşılaşıyor. Buradan tekrardan Euro'da yukarı yönlü hareketleri izliyoruz. Euro'nun da kısa zaman zarfı diliminde 20 liralar seviyesine ulaşma ihtimali var. Bakın o da enflasyon bazlı, TL bazlı Euro tarafına baktığımız zaman orada da bir düşük rakamlar olduğu unutulmamalı sevgili dostlarım. Yıl sonuna doğru bunlar fiyatlanmak isteyebilir. O yüzden Euro tarafında da dikkatli olmakta fayda var. Evet, Nevin, teşekkürler Nevin, sağ ol. Erdem Can, Erdem dolar sene sonu 25 olur demiş Erdem. Cemal hoş geldin. Başkan Suat Bey gelmedi bugün. Evet, Suat yok. Suat herhalde yayınımızı izlemiyor. Büyük bir ihtimal diziye daldı. Dizi izliyor. Bugün hangi önemli dizi var arkadaşlar? Evet, sterlin tarafına hemen geçelim. Bakalım sterlin tarafında son durum. Sterlin şu an itibariyle 21 lira 30 kuruş civarlarından fiyatlanıyor. Bizler için sterlinde önemli seviyemiz 21 lira 20 kuruş üzerinde kalıyor olması. Yani 21 lira 20 kuruş üzerinde kaldıkça sterlinde de bakın şurada hareketler hala da yukarı yönlü seyrine devam niteliği taşır. Burada yukarıdaki 21.56 direnç bölgesi
Onun üzerinde de dikkatle takip edilecek bir 21.75 direnç noktaları geçiyor. Sterlin takip eden sevgili dostlarımız için. Burada da Sunak yönetimi biliyorsunuz vergileri artış yönüne gittiği için buradan tekrardan bir dönüş sterlinde yaşadık ve sterlin parasının yeniden kuvvetlenmesi ihtimalleri de doğdu. Ayrıca gene BOE, İngiltere Merkez Bankası tarafına baktığımız zaman onlar da FED ve ECB gibi arkadaşlar 0,75 bas puanlık faiz artışlarına devam ediyorlar. Fakat enflasyon tarafına baktığımız zaman burada da İngiltere'de özellikle gıda zincirlerinin şoför eksikliğine dayanaraktan arkadaşlar orada da bir şoför krizi yaşanıyor. Şoför bulunamamasından kaynaklı olarak orada da bir gıda zincirlerindeki kırılma, ayrıca enerji tarafındaki maliyet yüksekliği sanayi bölgelerini çok etkiliyor. Çünkü orada sanayi makinalarda çok fazla miktarda enerji harcandığı için bizim gibi sanayi ülkesi, yarı sanayi olan ülkelerine nazaran sanayisi daha yüksek olan ülkelerde enerji ihtiyacının daha yüksek olmasından kaynaklı olaraktan onların enflasyonuna bu iş daha yüksek bir seviyelerde yansıyor. Petrol ve enerji maliyetlerinin önümüzdeki günlerde tekrardan tırmanışa geçmesi, hatta 100 dolarların üzerine geçmesi burada da gene İngiltere ve Avrupa ekonomisini zorlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Fakat biz bu bölgelerle iş yaptığımız için bu maalesef ki bizi de etkiliyor. Çünkü bizden aldıkları ürünlerde kısıtlama yönüne gittikleri için bizlerin de para birimleri bizim TL karşısında onların da yüksek seviyede kalmasına neden oluyorlar sevgili dostlarım. Gene sterlin tarafı da yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Bakalım Bitcoin'deki son durum ne şekilde? Evet, Bitcoin bizim için 21 bin dolar seviyesi önemli bir seviyeydi Bitcoin'de. 21.150 doları Bitcoin yukarı yönlü test etti. Ve buradan tekrardan bir düzeltme süreci içerisine geldi. Şimdi aşağıda bizim takip edeceğimiz seviye hangi seviye olabilir? 19.280. Evet. Bakın şurada 19.280. Tam şuradan geçen destek. 19.280 desteği. Bu destek üzerinde kaldıkça Bitcoin'de panik yapmaya gerek yok. Neden? Çünkü bakın tam orası güç aldığı, yükselişin tekrardan yukarı yönlü harekete devam ettiği bir bölge. O 19.280 üzerinde kaldıkça buradan hareket tekrardan yukarı yönlü 21.000 seviyesindeki banda doğru hareketlerine devam edebilir. Buradaki agresiflik de nerede başlayabilir arkadaşlar? Buradaki agresifliğin olabilmesi için yukarıdan geçen şu trend bölgesinin kırılması, yani şu çizginin kırılmasıyla birlikte başlayacaktır. Eğer ki o çizgiyi Bitcoin yukarı yönlü 21 bin doları aşabilir, güçlü alımlar gelebilir ise 21 bin doların üzerinde 22.430 dolara doğru ilk etapta hareketleri sizlerle birlikte takip edebiliriz. Bu 22.430 dolar önemli bir seviye. Bitcoin'i 28.000 dolara kadar taşıyacak olan kanal bu kanal işte arkadaşlar. O yüzden 22.430 önemli bir direnç bölgesi olacak. Kısada da benim görmesini beklediğim seviye, bakın şuradan şöyle çizeyim Bitcoin takip edenler için. Şuradaki hareketin şu şekilde bir çanak yapacağını düşünüyorum. Yani ilk etapta şu 24.000 dolar seviyesine kadar bu teknik hareket devam edecektir Bitcoin'de. Burada tekrardan bir düzeltme, çanak kulp dediğimiz düzeltmeyi yapıp buradan tekrardan yukarı yönlü hareket edecek. Bakın bu şu çanak boyu kadar da yukarı bunun kırılımında attığı zaman sizler benim ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız. Oradan sonraki seviyede gene Bitcoin'de 28.000 32.000 dolar seviyesine doğru bu hareketler gerçekleşecektir diye düşünmekteyim Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için. Yani kafadan atmıyoruz. Burada bir gördüğünüz gibi bir oluşumu takip ediyoruz ve bu oluşumla birlikte Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler gerçekleşecektir diye düşünmekteyiz sevgili dostlarım. Evet, Bülent Dindar hoş geldin. Viaport hocam yüklü euro borcum var demiş. Şu an acelesi yok. Bir yıl sürem var. Elimde TL ile
bekliyorum. Almamı önerir misiniz? Valla Viaport düştükçe yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla almanda fayda var diye düşünüyorum. Hatta ödeyebilirsen borcunu ödemende de fayda var diye düşünmekteyim. Çünkü şu enflasyonist ortamda geriye dönüşler olabilir mi? Enflasyonu görmek lazım. Bir de Ocak sonundan sonra enflasyonda bir düşüş bekleniyor. Tabii bu düşüş hızı, enflasyonun yükseliş hızının artışı ve geri dönüşüne bağlı olaraktan baz etkisiyle birlikte bir düşüş. Yani bu fiyatlarda düşüş anlamı kesinlikle taşımaz. O yüzden İnşallah daha fazla fiyatlar artmaz diyorum ama aşağıya düştükçe alabilirsen euro al derim. Doları bir miktar düşürecekler demiş seçime yaklaşırken Bülent arkadaşımız. Evet bu şekilde hareket bekliyoruz. E, Bakalım bunu yapabilecekler mi? Kısa vadeli yapabilirler Bülent. Bu dediğine ben de katılıyorum. O yüzden dolarda benim için takip ettiğim seviye bu 18.40 seviyesi önemli bir seviye. 10 Kasım'dan sonra demiş yavaş yavaş şekillenir her şey demiş Erdem Can. Evet yavaş yavaş seçim özellikle seçim tarihi alındıktan sonra her şey değişecek. EYT'yi biliyorsunuz arkadaşlar. Aramızda da vardır belki birçok EYT'li arkadaşımız. Çünkü Aralık itibariyle EYT ile ilgili açıklamalar da gelecek. Bunun nasıl olacağıyla ilgili EYT'li arkadaşların beklentisi 8 Eylül 1999 zannedersem değil mi arkadaşlar? 1999 önceki şartları EYT'li arkadaşlar bu şekilde çıkmasını istiyorlar. Hükümet tarafından henüz bir açıklama EYT ile ilgili gelmedi. Bazı yayınları takip ediyoruz. Herkes bir şey söylüyor EYT ile ilgili ama ben gene hükümet tarafından bir açıklama gelmedikçe arkadaşlar burada da EYT'nin nasıl çıkacağı ile ilgili bir bilgi verme yönüne gitmek istemiyorum. Recep birazdan BIST 100'e evet bakalım. Asgari ücrete de biraz değinelim. Bakın arkadaşlar asgari ücrette de 10 bin liralar 11 bin liralar havada uçuyor. Böyle bir fiyat verilebilir mi? Asgari ücretlinin tabii ki böyle bir fiyat hakkı. Yani hakkı olmadığını söylemek yalan olur. Böyle bir enflasyonist ortamda gerçekten bir ailenin geçinebilmesi için bakın geçinebilmesi için yani o da lüks bir yaşam değil geçinebilmesi için gerçekten 10 bin lira 11 bin lira civarında bir paraya ihtiyacı var. Hele ki bazı yerlerde ev kiralarını görüyoruz. 4 bin lirada 5 bin lira 7 bin liralardan ev kiralarından bahsediliyor. Şu an 5.500 lira civarında olan bir asgari ücretle geçinmek gerçekten çok zor arkadaşlar. O yüzden asgari ücretin gerçekten arttırılması lazım. Bana sorarsanız arkadaşlar %50'lik artışla biliyorsunuz asgari ücrete bir artış yapıldı. Bu seviye 5500 TL civarına çekildi. Şu an enflasyonun %85'lerde olduğunu düşünürsek burada bir %35'lik enflasyon farkı var. Bunu eklediğimiz zaman herhalde 7400 civarlarına falan gelen bir rakam 7400 liradan aşağı olmayacaktır diye düşünüyorum. Cemal de benim gibi düşünüyor herhalde. Bu 7400 liradan aşağı olmayacaktır. Eğer buna bir de iyileştirme payı falan eklenirse belki 7400-8000 arası Cemal arkadaşımızın dediği gibi benim de o yönde bir beklentim var. Asgari ücretle ilgili bu seviyelerde tutulabilir arkadaşlar. Evet BIST 100 hemen BIST 100'e bakalım. BIST 100'de takip ettiğimiz orada da bir Elliott çalışmamız var ama BIST 100'ün şu an bende grafiği yok. Sana teknik olarak anlatmaya çalışayım hemen BIST 100'ü. Recep sormuştu. Recep arkadaşımızı da kırmamış olalım. Hem de BIST 100 takip edenler için. Ben de şurada takip ettiğim seviyelerim var. Oradan size yardımcı olmaya çalışayım. BIST 100 takip eden arkadaşlarımız için. Evet BIST 100'de bakın BIST 100 olarak baktığımız zaman 4016'ya dikkat edin arkadaşlar. 4016 seviyesi BIST 100'de önemli bir seviye. Yani bu rakamın altına düşmedikçe BIST 100'de geri yönlü hareketler şu an itibariyle gündemimizde olmaz. Buradaki dirençleri de ben size vereyim. 4395. Bakın burası bir direnç. 4395 bir direnç. Onun üzerinde 4517 direnç.
Ve bu hareket şurada durabilir arkadaşlar. Bakın 4717 dolar. 4717 dolar seviyesine kadar BIST yüzde şuradaki destekleri ve dirençleri takip edebilirsiniz. Bu harekette 4717 dolar yani BIST bazında 4717 puan seviyesine kadar BIST yüzü yukarıya taşıyabilir. Çünkü hala şu an yükseliş bantları içerisinde 4076 puan üzerinde kaldıkça şurası 4076 olacak, özür dilerim. 4076 puan üzerinde kalındıkça buranın hedefi BIST yüzde 4717 seviyesine kadar bu yükselişin devam edeceği niteliğini taşıyabilir. Şu an için bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Destek direnç şeklinde takip edebiliriz BIST yüzü. Orada da çok fiyatlanmış, bakın arkadaşlar, 10 kat, 5 kat, 7 kat fiyatlanmış hisselerden yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla uzak durmanızda fayda var. Bütçesi iyi olan, prim yapmamış, spekülatif hareketlere henüz bulaşmamış hisseleri bulabilirseniz FK oranlarından takip edebilirsiniz bunları. Böyle hisseler bulabilirsiniz. Bu tür hisselere giriş yapmanız iyi olacaktır diye de düşünmekteyim BIST 100'ü takip eden sevgili dostlarımız için. Evet, Seyhan çok teşekkürler. Ereğli almak istiyorum demiş. Önerir misiniz? Hisse bazlı Seyhan soru sormayın. Hisse bazlı bunu cevaplamak istemiyorum. Çünkü şu an borsadaki bazı kağıtlar çok yüksek. Sasa gibi özellikle biliyorsunuz. Çok primlenmiş kağıtlar var. O yüzden kağıt bazında değil de BIST 100 şeklinde yorumlamayı seçtim. Parayı dövizde mi tutalım, mal mülk mü alalım? Arsa alabiliyorsanız yatırım tavsiyesidir. Mutlaka arsa, tarla, bakın arsa, tarla her türlü yatırım tavsiyesidir. Alabilirsiniz arkadaşlar. İleride gerçekten güzel fiyatlarda elinizde tutabileceğiniz, hem de başınız ağrımadan tutabileceğiniz ürünlerdir. Alabilirseniz alın. Halkın adamı Başkan 35 demiş Cemal. Cemal çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, teşekkürler. Evet arkadaşlar, sizleri de fazla tutmayayım. Yayınımızı kapatalım artık. Genel bir piyasalara bakış yaptık. Böyle arada sırada e, yayın yapalım, canlı yayın yapalım. Sormak istediklerinizi de daha iyi sorarsınız. Biz de anlatmak istediklerimizi sizlere daha iyi anlatırız. İyi olacağını düşünüyorum bu türden yayınların. Ben hepinizi çok seviyorum. Her zaman olduğu gibi hepiniz hakkınızı helal edin. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.